Mete Kızılkaya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak çalışıyorum. 1998 yılında sınıf öğretmeni olarak atandım. Aslında üniversitede, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı fakültede yüksek lisans da yaptım biyoloji bölümünü. Sonra sınıf öğretmeni olarak atanma sebebim ihtiyaç olduğu için Türkiye'de biyoloji değil, fen bilgisi sınıf öğretmeni atanarak aslında ilkokullarda öğretmenliğe başladım. İlk 3-4 yılında birleştirilmiş sınıf okuttum. 1 ve 5. sınıflar arasındaki tüm çocuklar bir aradaydı. Sonradan fen bilgisi öğretmenliğine ve sonrasında da yöneticiliğe başladım. Dedim ki bir de doktora yapayım. Ankara'nın bu güzel okuluna, meşhur okuluna gideyim. O sene gazetelerdeki haberlerde böyle yazıyordu. Bu bir gazete haberi. Bir sene boyunca ekip arabasıyla gelipler öğretmenler okula. Aslında o kadar yüksek lisans bir hiç olduğumu, aslında buradaki çocukların ise doktora yaptığını fark ettim. 4. yılımı çalışıyorum meslek hayatımda. Bu arada yöneticiliğe başladım sonrasında. Ama seninle tanıştıktan sonra daha çok bu yöne eğildim. Sınıf öğretmenliği yaparken sonradan fen bilgisi öğretmenliği, sonra da okul müdür yardımcılığı, sonra da okul müdürlüğü yaptım uzun süre. Sonradan da Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Ve sonrasında da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak çalışıyorum. STEM'le ilgili çalışmalara başladıktan sonra, ilk tanışmadan sonra STEM festivallerinde hepsine katılmaya çalıştım. Ve bu sayede çok şey öğrendim. Aslında STEM'in esas amacı bazı problemlere doğal çözümler bulabilmek. Ve bununla ilgili de hem yönetici olarak hem de öğretmen olarak bu işlere aslında ben içsel olarak demek ki müsaitmişim ve çok rahat çalışmaya başladım. Biyoloji ve kimya alanında çok çalışmalar yaptıktan sonra kendimi daha çok dediğim gibi çözüm bulma noktasında yetiştirmeye çalıştım. O yüzden yönetici vasıflarımla beraber okullarda bu işlere eğildim ve öğretmenleri de bu konularda önlerini açmaya çalıştım. Okulda ilk robotik ve kodlama ekibini kurduğumuzda çok yeni gelişiyordu. Ve şu anda o çocuklar bir 10 yıl kadar oldu, 10 yıl önceydi. Şu an o çocuklar üniversitede okuyor. Yine Adıyaman'da da öyle. Orada STEM festivali, robot yarışmaları yap. Aslında esas amacım insanlara biraz olsun ilham verebilmek. Ve bu iş için de STEM'i çok fazla önemsiyorum. Ve bu yüzden de insanlara her zaman bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Önlerini açmaya çalışıyorum. Günlük her gün işte sabah daire başkanlığında yetişkin eğitimle ilgilendiğimiz için halk eğitim merkezleriyle ilgili günlük verileri takip ediyoruz. STEM alanında ise bu arkadaşlarla beraber işte 2 tane projede görevliyiz ve bu yaygınlaştırmalarını yapmaya çalışıyoruz. Halk eğitim merkezleri Türkiye'de 998 tane ve bu halk eğitim merkezlerinde ise yetişkin eğitimlerine verilen katılımlarını sağlamak için şu an yani 6 ay içinde 6 milyon kişiye ulaştı. Bunların içinde her yaş grubundan insanlar var. 3 yaşından 80 yaşına kadar, 100 yaşına kadar kursiyerlerimiz var.